Herkese selamlar. Bugün birlikte muhammara hazırlayacağız. Kapya biberlerimi közledim. Ocakta ateş üstünde közledim ve soyduktan sonra da yıkamadım. Üzerinde şöyle küçük küçük köz görüyorsunuz. Bu köz tadını muhafaza etmek için yıkamamak gerekiyor. 750 gram kapya biber, 3 tane şili biber ekledim. Şili biber şart değil, acılı olsun diye ekledim ben. 3-4 diş sarımsağım var. Şimdi bunları rondonun içine alıp diğer malzemeleri ekleyeceğim. Biberleri soyduktan sonra böyle süzgecin üstüne aldım ki şu fazla suyu süzülsün. Muhammaranın kıvamını bozmasın. Biber ve sarımsağın üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı ekmek kırıntısı ekleyeceğim. En son kıvamına bakıp gerekirse biraz daha ekleme yapabilirim. Şu an 3 yemek kaşığı yeterli. Ceviz ekleyeceğiz. Muhammara cevizsiz düşünülemez. 1 çay bardağı kadar ceviz. Ölçmeyeceğim, göz kararı koyacağım ama siz ölçülü yapacaksanız 1 çay bardağı ceviz yeterli gelecektir 750 gram bibere. Baharatlar, baharatsız tabii ki muhammara olmaz. Kimyon mutlaka eklemeniz gereken baharatlardan biri. Şöyle bu toplam 1 çay kaşığı ediyor. Benim kaşığım küçük. 1 çay kaşığı kadar karabiber ekleyeceğim. İsterseniz pul biber takviyesi yapabilirsiniz ama benim şili biberim oldukça acı. O yüzden pul biber eklemeyeceğim. Tuzunu atacağım. 2 çay kaşığı. İlk aşamada yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Yine en son kıvamını kontrol edip gerekirse zeytinyağı takviyesi yapacağım. Şimdi burayı iyice öğüteceğim pürüzsüz olana kadar. Ondan sonra kıvamını kontrol edeceğim. Bu arada arzu ederseniz bunun içine 2 yemek kaşığı kadar tahin de ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Şöyle kapağını açıp kıvamını bir kontrol ettim. Tadını da kontrol ettim. Tuzu, baharatları nasıl diye. Baharatlar gayet yerinde ama kıvam biraz yumuşak. O yüzden birazcık daha ekmek kırıntısı ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı en başta eklemiştim. Şimdi 3 yemek kaşığı daha ekliyorum. Ve tekrar robottan geçirerek kıvamına bakacağım. Muhammarayı rondonun içinden çıkarttım. Bir tabağa aldım. Şimdi böyle tabağa yayıyorum. Benim size tavsiyem bunu bir gün dinlendirin. Ondan sonra servis yapın. Tadından yenmez o zaman. İsterseniz bir kavanozun içine doldurup böyle tabak yerine üzerine biraz zeytinyağı takviyesi yaparak buzdolabında bir hafta kadar da saklayabilirsiniz. Ben şili biber eklediğim için bayağı bir acı olmuş benimki. Eğer siz acı yemiyorsanız sakın şili biberden uzak durun. Şöyle bir düzleyeyim ben bunu. Muhammara artık servis için hazır. Tek bir şey kaldı. Üstüne birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Dediğim gibi bir gece dinlendirirseniz çok daha lezzetli olur. Bunu yemeden bir gün önce yapmanızı tavsiye ederim. Ya da kavanozda bir hafta kadar buzdolabında saklayıp ihtiyacınız oldukça tabağa alıp tüketebilirsiniz. Bol bol ekmek yedirir benden söylemesi. Tarifimi mutlaka deneyin ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.